Balkondaki Kadınlar, erkeklerin suratına tokat gibi çarpan farklı bir film. Özellikle kadın cinselliğine ve kadınlara yönelik algıları yanlış olan ve de bu yanlışlarında ısrar eden erkekleri kastediyorum. Hava sıcaklığının çıldırtan derecede yüksek olduğu bir yaz günü, Marsilya'daki balkonda takılan 3 kadının komik, eğlenceli, dehşet verici, çok kanlı ve biraz da fantastik hikayesi. Nicole, çevrim içi dersler alarak bir roman yazmaya çalışıyor. Karşı apartmanın bir dairesindeki nefes kesici yakışıklı ile ilgili hayaller kuruyor. Ruby, internette özel erotik şovlar yaparak para kazanıyor. Ve Paris'te oyunculuk yapan Alice, kocasından sıkılıp kaçarak soluğu arkadaşlarının yanında alıyor. Nicole hayal gücü geniş, Ruby deli dolu rahat ve Alice ise ne yapacağı kestirilemeyen bir asabiyette. O gün akılların ucundan bile geçmeyen bir suça bulaşırlar. Neşeli ve içkili bir gecenin sonunda kendilerini birbirlerini koruyup kollarken bulurlar. En tuhafı da bir cesedi parçalamak zorunda kalırlar. Şehirdeki hemcinsleriyle de ortak noktalarını keşfederler. Geçtiğimiz haftalarda Emmanuel'in başrolünde seyretmiş olabileceğiniz Noemi Merlan, daha önce Alev almış bir genç kızın portresi filminde çalıştığı yönetmen Selin Sciamma ile şahane bir senaryo yazıp filmi bizzat yönetmiş. Noemi Merlan yönetmen ve oyuncu olarak son derece cesur tercihlerde bulunarak seyirciyi zaman zaman şaşırtıyor. Çünkü seyircinin şartlanmışlıklarını kırıyor. Bu tercihleri cinsiyetçiliğe karşı duruşunu da güçlendiriyor. Bence en önemlisi kadınların özgür iradesinin gerçekte ne olduğunu sert ve çarpıcı biçimde hala anlayamayan kafalara çengellemesi. Tüm dünyanın ülke gözetmeksizin en büyük meselelerinden biri olan cinsel şiddete, taciz ve tecavüze ama fakat lakinlerle yaklaşan erkek türünü katı biçimde reddeden sıkı bir kadın hikayesi. Başroldeki 3 kadın, Nicole'u oynayan Sanda Codranu, Ruby'de Süheyla Yakup ve Alice'i canlandıran Noemi Merlan arasındaki kimya tutmuş. Fiziksel ve karakter olarak birbirlerinin zıttı 3 kadın bulaştıkları olay sayesinde adeta aynı ruh eşi oluyorlar. Filmin yüksek enerjisi perdeden taşıyor. Yapım tasarımı, görüntü yönetimi ve müziğe imza atan kamera arkasındaki diğer 3 kadın bu enerjide önemli roller oynuyorlar. Görüntüler sarı sıcağın altında kadınların rengarenk ruh hallerinin yansıması. Apartman dairesi seti binlerce objeyle tam bir dişi mekanı temsil ediyor. Müzik ise hikayenin durdurak bilmeyen koşuşturmacısını iyice köpürtüyor. Sonuç sıkı bir feminist tabanlı film Balkondaki Kadınlar karşınızda.